Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimdeki tavşan konseptli inanılmaz çılgın sweatshirt'ün yapımını paylaşıyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Çok çocuksu veya çok garip diyenleriniz olabilir. Ben bunu giymem diyen olabilir. Ama hem çocuklar için hem de benim gibi çocuk hissedenler için bence güzel bir fikir oldu. Bu arada arka planımı yine değiştirdim. Fark ettiğiniz üzere. Ve sanırım en çok içmesinden bu oldu. Uzun bir süre bunu kullanmayı düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada videosunu da çektim. Yakın bir zamanda gelecek. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan videonun geri kalanına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sweatshirt'üm için 3 iplik şardonlu penye kullanacağım. Şardonlu ne demek Damla diye sorarsanız, kumaşın arkasında böyle sanki polarmış gibi yünlü bir tabaka varsa eğer o şardonlanmış demektir. Benim kumaşım burada 1,5 metreden biraz daha fazlaydı. Birazcık fazla teferruatlı bir sweatshirt olduğu için biraz daha fazla kumaşa ihtiyacımız oluyor. Şimdi ben bu kumaşı bu hale getirene kadar video çekmedim. Çünkü zaten gerçekten çok fazla aşaması var ve video çok uzun oldu. Bunu sürekli gösteriyorum ben aslında. Her videomda kullandığım bir şey. Ama eğer ben bu kısmı tam olarak bilemiyorum derseniz de sağ üst köşedeki videoyu 5. dakikasına kadar izleyip bu videoya tekrardan devam edebilirsiniz. Sadece aynı şeyleri yapıyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Temel bedenimi oluşturduktan sonra yakasını mezromla döndüre döndüre ölçüyorum. Çünkü kapüşon yapacağım. Aldığım ölçünün yarısını buluyorum ve 2 kat katladığım kumaşımın üzerinde bu şekilde kıvıra kıvıra yerleştiriyorum. Burada kıvrımı ne kadar fazla yaparsanız kapüşonunuz o kadar küçük olur. Eğer büyük kocaman böyle biraz daha dökümlü bir kapüşon istiyorsanız burayı dümdüz bile kullanabilirsiniz. Daha sonra mezroyu tuttuğum şekilde oralardan çiziyorum. Yani kıvrımlı bir çizgi atıyorum. Ve arka kısım için bu şekilde dümdüz çıkıp birazcık ovalleştiriyorum ve tekrardan dümdüz çizmeye devam ediyorum. Ağız kısmını da aynı şekilde dümdüz çizdim. Kapüşonumu ben çift taraflı yapmayacağım için kenarlarını içeriye doğru kıvıracağım. Bunun için yaklaşık bir 7 santim kadar fazla pay bırakıyorum. Çünkü araya kulakları da ekleyeceğiz. Yani biraz daha fazla gidecek. Ve orayı da diğer tarafa katlayarak oradaki kıvrımı taklit ederek kesiyorum. Burada alt kısmı sonra da düzeltebilirsiniz. Keserek hiçbir sorun olmaz. Parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfile çekiyorum. Burada ben sürfile çekeceğim. Normalde pek fazla kullanmayacağım. Çünkü burası dışarıdan görünecek ve daha temiz görünsün istiyorum. Diktikten sonra kapüşonum gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi burayı bu şekilde kıvırarak katlayacağım ve arasına da tavşan kulaklarım gelecek. Şimdi kulaklarım için ölçü alıyorum. Ben bedenimden biraz daha uzun bir kulak istedim. Çünkü birazcık abartmak istedim açıkçası yapmışken. Siz tabii ki boyutunu tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bir tane kumaşı alıp göz kararı bir kulak şekli çiziyorum. Burada tabii ki ikisini simetrik çizmek çok zor olduğu için ben ikiye katladım ve o şekilde kestim. Hangi taraf hoşuma gittiyse o taraftan bakarak kestim. Ve kulağın başlangıç kısmında böyle tam sivri değil de biraz daha düz bir şekilde kesiyorum. Çünkü burayı oraya dikeceğiz. Ve parçamı kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bunun bir de üst parçasını dikmemiz gerekiyor. Kulakta üst kısmında birazcık minik bir pile olacak. Çünkü hani böyle tam 3 boyutlu görünsün istedim. Tam birebir olmasını istedim. Bunun için kumaşımın üzerine bir tane kulağımı yerleştiriyorum. Ve ondan boyut olarak aynı ama daha tombul bir kulak daha çiziyorum. Gördüğünüz gibi sadece göbek kısmından biraz daha geniş bir şekilde kulak kesiyorum. Ve kulağımı kestikten sonra arka parçamla yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve sadece kenarlarını iğneliyorum. Yani tam üst üste oturmuyor çünkü bir tanesi daha tombul olduğu için mantıken. Ama sadece kenarlarını birebir denk getirip iğneliyorum burada. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum.
Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu düzüne çevireceğim. Çevirirken dikişlerden dolayı potluk olmasın diye kenarlarına çıt atıyorum. Özellikle bu uç kısmındaki sivrilik kısmını tamamen kesiyorum. Çünkü orası çok fazla sıkıntılı durabilir. Çıtlarımı attıktan sonra düzüne çeviriyorum. O uç kısmına makasla iyice giriyorum. Ve kulağım şu anlık bu şekilde görünüyor. Şimdi bunun kenarlarından tekrardan iğneliyorum. Bir daha dikeceğim. Çünkü bu böyle tam olarak istediğim görüntü olmadı benim. Ama eğer siz beğendiyseniz aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kenarlardan tekrar diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Evet, şimdi birazcık tuhaf görünüyor ama bunu pileli hale getirdiğimizde düzelecek. Ayrıca bunun daha sert durmasını, daha böyle kalıplı durmasını isterseniz eğer iç kısmına tela ütüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi en uç kısmı, yani düz bıraktığım kısmı bu şekilde iki yandan içeriye doğru kıvırıyorum ve iğneliyorum. Ve böylece sanki 3 boyutlu bir kulak içiymiş gibi görünüyor. Ve aynı şekilde bir kulak daha yapıyorum. Bunları birazdan kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Şimdi sweatshirtümle kapüşonumu birleştireceğim. Bunun için arka ortasını bulup kapüşonumun arka ortasından denkleştiriyorum ve iğnelemeye başlıyorum çevreleyerek. Ön kısma geldikten sonra tam ortasını işaretleyerek oraya kadar iğneliyorum. Ve daha sonra burayı çepeçevre dikiyorum. Bu pay bıraktığımız ön kısmı hiç ellemedim, gördüğünüz gibi sadece kapüşonun kendisini diktim. Çünkü birazdan kulaklarla birleştirip daha sonra tam ölçüyle beraber orayı da birleştireceğim. Daha sonra kapüşonun bu tam kafamızın üst kısmına gelen kısmını önüme açıyorum ve daha sonra kulaklarımı yerleştiriyorum. Ben burada orta dikişe 8 santim uzaklığa yerleştirdim. Siz tabii ki bunu değiştirebilirsiniz ama bence en ideali bu. Kulaklarımı iğneledikten sonra parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle birleştirdim. Ve daha sonra kapşonumda bu şekilde bir hareket yaparak uç kısmını katlıyorum. Burayı nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum ama bakarsanız bence görebilirsiniz. Kulağımın bir tık önündeki kumaşı parmağımla tutuyorum ve kulağımın ucuna yapıştırıyorum. Daha sonra iğneliyorum. Bunu bütün bir kenara yapacağım. Burayı bilerek biraz daha yavaş gösterdim. Hani çok hızlı hızlı geçmek istemedim ki daha çok anlaşılır olsun, görünsün diye. Şimdi buraları iğneledikten sonra kapşonumun iç kısmı bana bakacak şekilde seriyorum. Ve daha sonra bu açıkta kalan uç kısmı da içeriye doğru minicik katlayıp tekrardan içeriye katlıyorum. Ve az önce taktığım iğneler aynı hizada olacak şekilde tekrardan iğneliyorum. Zaten az önce taktığım iğnelerde sadece buradaki hizayı sağlamak içindi. Yani daha kolay yapabilmek içindi. Buraları çepeçevre iğneledikten sonra arkadaki iğneleri çıkaracağım. Her yerini iğneledikten sonra ön kısımları da bu şekilde üst üste kapatarak iğneledim. Çünkü burada ben kuş gözü yapacağım ve onların ölçüsünü almam gerekiyor. Üzerime giyip iğneyle işaretledim ben kuş gözlerim nerede olsun diye. Çünkü onun dışında çok fazla hayal ederek doğru yere koyamıyorum ben. İğnelediğim yerleri tebeşirimle işaretliyorum tekrardan ve oradaki iğneleri tamamen çıkarıyorum.
Kuş gözlerim için tabii ki yine Kling Shop'tan aldığım kuş gözlerimi kullanacağım. Benimki 8.5 milimetrelik olanlar ve renkli kuş gözlerinden. Ben beyaz rengini kullanacağım. Bence sweatshirt'üme en uygun renk bu kesinlikle. Daha sonra kuş gözlerimi güzelce buraya çakıyorum. Tersine düzüne mutlaka dikkat ediyorum. Burada önemli olan tek şey o. Ayrıca bu renkli kuş gözlerini kullanırken gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla kaydırmamanız gerekiyor. Diğerlerinde çok belli olmuyor ama bunların üzerinde boya olduğu için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yoksa boya böyle zedelenebiliyor. Kuş gözlerimi çaktıktan sonra bu ağız kısmına yaptığım işlemi tekrarlıyorum ve orayı tekrardan birleştiriyorum iğneyle. Ve kenarlarından tekrardan düz dikişle diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bunun ön kısmını kapatacağım. Gördüğünüz gibi yakayı devam ettirerek iğneliyorum sadece. Ve bunlar birbirlerinin üstlerine biniyor. O zaman çok daha güzel görünüyor. Burada ben manşet kısmını da atladım. Çünkü onu da çok fazla göstermiştim. Sağ üst köşedeki videoda manşet kısmı da var. Onu sadece ribanadan yaptım. Aynı teknikle yapıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Şimdi alt kısmına ben fırfır yapacağım. Bunun için mezromla ölçü alıyorum. Alt kısmı ne kadar bir genişlikteyse onu alıyorum. Zaten bir tarafını ölçüp 2 ile çarptım. Ve bu bulduğum ölçüyü de en az 1,5 katını alıyorum. Ben burada yaklaşık 2 katını aldım. Ama çok fazla işte fırfır olmasını istemiyorsanız 1,5 katını da alabilirsiniz. Ama en az 1,5 kat. Bunu sakın unutmayın. Ve daha sonra o bulduğum ölçünün 2 katı uzunluğunda bir şerit kestim. Benimki burada yaklaşık 7 santim. Paylarla beraber 7 santim bu arada. Toplamda 7 santim. Ayrıca bu şekilde tüm bir kumaşım çıkmadığı için kenarlardan birleştirdim. Öyle yapabilirsiniz yani. Görüntüyü bence çok fazla bozmuyor. Zaten fırfır olduğu için birbirinin üstüne oturuyor. Ve bu parçamın bir kenarını güzelce içeriye kıvırarak düz dikişle diktim. Fırfır yaptıktan sonra dikerseniz birazcık zorlanabilirsiniz. Daha sıkıntılı bir şey oluyor. Ama böyle düzken yaparsanız çok rahat edersiniz. Ve bir kenarını kapattıktan sonra elime dikiş ipliği ve iğnesi alıp bu şekilde dikiyorum bir kenarından. Bu büzgüyü ben elimde yaptım çünkü 3 iplik veya 2 iplik özellikle şardonlu penyelerde makineyle büzgü elde etmek gerçekten birazcık sıkıntılı bir iş oluyor. Ve az önce aldığım ölçünün aynısı olana kadar fırfırımı genişletip büzdürüyorum ve homojen dağılmasını sağlamaya çalışıyorum. Ve tekrardan büzgüleri düzelterek sweatshirtümün yüzü bana bakarken bunu bu şekilde tersten yerleştiriyorum ve bu ağız kısmından güzelce iğneliyorum. Bütün hepsini iğneleyeceğim ve buralardan düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi böyle biraz daha çılgın olmasını istediğim için fırfır detayı da ekledim ve bence gerçekten oldu. Şimdi bu kısmı birazcık daha bastırabilmek adına çünkü bu şekilde çok fazla yukarıda duruyor. Bu kenarından tekrardan dikeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise fırfırın o pay kısmı var ya diktiğimiz pay. O yukarı doğru bakacak ve onunla beraber dikeceğiz kenarından. Ve fırfırım da bu şekilde görünüyor. Şimdi ön kısmına birazcık minik bir detay daha eklemek istedim ve bıyıkla bir tane de burun yapacağım. Bu şekilde cetvelim ve elimdeki tebeşirle bir bıyık çiziyorum. Aslında 3 tane çizgi atıyorum sadece. Burada tek dikkat ettiğim şey açılarının ve uzunluklarının aynı olması ve ortadaki bıyığın diğerlerinden bir tık daha uzun olması. O zaman daha tatlı görünüyor. Ve çizgilerimi attıktan sonra burayı bir tık kalın bir iple dikiyorum. Sadece dikiyorum yani başka hiçbir şey yapmıyorum.
Diktikten sonra ortasına bir tane de burun eklemek istedim. Bu şekilde bir düğme dikebilirsiniz veya bir çıt çıt dikebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama ben burada birazcık daha profesyonel bir şey istedim açıkçası. Ve bu elimde görmüş olduğunuz Kling Shop'tan aldığım rivetlerden çakacağım. Bunlar çantalarda, çizmelerde, kemerlerde, cüzdanlarda her yerde kullanılan bu metal birleştirme aparatı olarak geçiyor. Yani başka bir işe yarıyor mu tam olarak bilmiyorum açıkçası. İçinden malzemelerimi çıkarıyorum gördüğünüz gibi ve burunu yapmak istediğimiz yere minicik bir sökücümle delik açıyorum. Daha sonra sweatshirtümün tersine çeviriyorum ve içine bir tane kesme tahtası yerleştiriyorum. Ve alt aparatlarımı da tahtamın üzerine yerleştiriyorum. Bu burunlu olan parçayı da bunun üzerine yerleştiriyorum ve sweatshirtümü kapatıyorum. O delikten bunun çıkıntısını geçiriyorum. Ve daha sonra alt parçayı da üzerine yerleştiriyorum. Birazcık bastırınca böyle çıt diye birbirinin üstüne oturuyorlar zaten. Ve çakma aparatımı bunların üzerine yerleştirip çekicimi 90 dereceyle vurmaya dikkat ederekten çakıyorum. Ve böylece önündeki minik burunlu deseni de halletmiş olduk. Ve bence gerçekten çok tatlı görünüyor bu şekilde. Daha sonra bu kapşon kısmına bir tane ip geçireceğim. Ben bu ipi bir pijamamdan çıkardım. Çünkü bunları dışarıda satın almak için bulamıyordum. Onun için pijamamdan çıkarmayı tercih ettim. Ve dışarıdan bulabildiğim daha kalın olan ipleri de veya ayakkabı bağcığını da eşofmanıma taktım. İpimin ucuna çatal iğne takıp kuş gözlerimin arasından kapşonuma geçiriyorum. Ve böylece sweatshirt'üm de bitmiş oluyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.